Mescid-i Nebevi'nin hemen dışında Cennetül Baki var arkadaşlar, bu alanda. Burası sabah namazından sonra ve ikindi namazından sonra açılıyor. Sadece erkekler girip gezebiliyor. Kapı şu an açıldı. Erkekler koşarak Cennetül Baki'nin içerisine giriyorlar. Ziyaretçiler başta Peygamber Efendimizin ailesi ve yakınları olmak üzere tam 10.000 sahabenin kabrini görme şerefine nail olacaklar. Bizim için de görüntüleri eşim çekecek. Dünyanın şatafatı ruhuna akıyorsa tası tarağı bırak Cennetül Baki'ye koş. Kuru kalabalıklar canını sıkıyorsa kabı çanağı bırak Cennetül Baki'ye koş demiş şairin bir arkadaşlar. Dünyanın her yanından gelen Müslümanlar Cennetül Baki'yi görmek için birbiriyle yarışıyorlar. Biz de Cennetül Baki'yi eşimin çektiği bu görüntülerle izlemiş olacağız. İlk defa Peygamber Efendimiz tarafından mezarlık haline getirilen bu alan daha önce Gargat adı verilen bir tür çalılıkla kaplıymış. Bu kabristana ilk kez defnedilen Peygamberimizin süt kardeşi Osman İbni Mazun olmuş. Ensardan ise Esad bin Zürare'dir. Baki'nin ilk misafiri Osman bin Mazun'u Hazreti Peygamberimiz bizzat kendi elleriyle defnetmiş, yıkamış ve kefenlemiş. Hazırlıkları yapılırken Peygamber Efendimiz bir ara kendisine yanaşmış ve alnından öpmüş ve hüznünü gözyaşlarıyla ifade etmiş. Devamında ise şu sözleri söylemiş arkadaşlar. Ey Ebu Saib, Allah sana rahmet etsin. Dünyadan çekip gittin ama ne sen ona iltifat ettin ne de o sana. Cennetül Baki kabristanının hemen kapısının yanında Peygamber Efendimizin zevceleri yer almaktaymış arkadaşlar. Bunlar sırasıyla en başta Hazreti Ayşe anamız, Hazreti Hafsa, Hazreti Sevde, Hazreti Zeynep binti Cahş, Hazreti Ümmü Habibe, Hazreti Ümmü Seleme, Hazreti Cevriye, Hazreti Zeynep ve Hazreti Safiye. Hazreti Hatice anamız ve Hazreti Meymune anamız Cennetül Baki kabristanlığında değil, Mekke'deki Cennetül Mualla kabristanında meftun olarak bulunmakta arkadaşlar. Hazreti Hatice anamızın kabristanı ile ilgili geniş bir video hazırlamıştım. Henüz izlemediyseniz aşağıda açıklamalar bölümünden bu videoya ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte Peygamber Efendimizin kızları da Cennetül Baki'de meftun olarak yatmakta arkadaşlar. Peygamber Efendimizin kızları hemen zevcilerinin yanında yer almaktaymış. Bunlar en başta Hazreti Ümmü Gülsüm, ortada Hazreti Rukiye, hemen kenarda ise Hazreti Zeynep yer almaktaymış. Hazreti Ali'nin kardeşi Akil bin Ebu Talip, İmam Malik Hazretleri, Hazreti Hamza'nın kardeşi Hazreti Safiye annemiz bu kabristanda meftun olarak yatmakta arkadaşlar. Hazreti Safiye radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgili halası ayrıca. Cennetül Baki'deki kabirler sizin de gördüğünüz gibi oldukça doğal arkadaşlar. Günümüzdeki kabirler gibi türbelere çevrilmemiş. Erkeklerde bir tane kabir taşı, kadınlarda ise 2 tane kabir taşı bulunmak zorundaymış. Yani tek taş olarak gördüğünüz erkek mezarları, çift taş olarak gördüğünüz ise kadınların mezarları arkadaşlar. Medine-i Münevvere'de vefat eden herkes buraya, yani Cennetül Baki'ye defnedilirmiş. Medine ve çevresinde ölen herkesin cenaze namazı Mescid-i Nebevi'de kılınıp buraya defnediliyormuş arkadaşlar. Burada birçok mezarlarda 6 ayda insan toprağa karıştığı için üzerine yeni bir kişiyi defnediyorlarmış. Sistem burada bu şekilde çalışıyormuş. Yine Peygamberimizin süt annesi Halime annemiz
burada. Peygamberimizin Medine-i Münevvere'de doğan oğlu Hazreti İbrahim yine burada sevgili arkadaşlar. Bakia'ya defnedilenler arasında Peygamber Efendimizin benim ikinci annem dediği Hazreti Ali'nin annesi Fatıma binti Esed de meftun olarak yatmakta arkadaşlar. Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas, halası Safiye ve bazı torunları da buradaymış. Efendimizin oğlu İbrahim, kızları Rukiye ve Zeynep, Hazreti Fatıma ile oğlu Hasan da buraya defnedilmişler. Az önce onları da söylemiştim size. Kerbela'da şehit edildikten sonra Şam'a götürülen Hazreti Hüseyin'in başı Muaviye tarafından Medine'ye gönderilince annesinin yanına defnedilmiş. Evet sevgili kardeşlerim, Uhud'da şehit olan sahabelerin yine birçoğu Cennetül Baki kabristanlığında yatıyor. Daha önce sizlere Uhud şehitliğini yayınlamıştım. Eğer izlemediyseniz yine bunu da aşağıdaki açıklamalar bölümünden izleyebilirsiniz. Evet dostlar, burası Uhud şehitliği. Uhud'da şehit düşen 70 sahabe Uhud şehitliğine defnedilmişti. Daha sonra bir sel felaketi olmuş. Şehitlerin üzerleri açılmış. Bundan dolayı Peygamberimiz bir kısmını buraya getirilmesini istemiş ve Uhud şehitlerini buraya defnetmişler. Dünyanın her yerinden gelen Müslümanlar Cennetül Baki kabristanlığında Uhud şehitlerimizi de ziyaret ediyorlar arkadaşlar. Hazreti Ayşe anamızın rivayetine göre Resulullah Efendimiz zaman zaman Cennetül Bakiye'ye gider ve orada metfun bulunanlara dua edermiş arkadaşlar. Bazı cenaze namazlarını burada kıldırırmış. Habeşistan hükümdarı Aşame'nin gıyabi cenaze namazını da Bakiye'de kıldırmış. Bazen orduların buradan sefere uğurlanmasını da yaparmış Peygamber Efendimiz dostlar. Az önce Cennetül Baki kabristanının hala güncel olarak kullanıldığını anlatmıştım sizlere. Şu anda bunun örneğini görmektesiniz. 5 ayrı cenaze bugün burada defnediliyor arkadaşlar. Az evvel Mescid-i Nebevi'de cenaze namazları kılındı bu meftunların ve burada defnedilecekler. Sizin de gördüğünüz gibi ziyaretçiler bir süreliğine durdurulmuş. Cenaze konvoyunun geçmesini beklemeleri için. Kadınların Suudi Arabistan'da mezarlıkları ziyaret etmesinin yasak olduğunu söylemiştik. Ama özel durumlarda bu durum göz ardı ediliyor. Özellikle yakınlarınız vefat ettiğinde kadınlar cenaze konvoyuyla birlikte kabristanlara girebiliyorlarmış arkadaşlar. Rabbim inşallah bize de nasip eder bu kutsal topraklarda defnedilmeyi. Rabbimden en büyük dileğim bu arkadaşlar. İnşallah Medine'ye defnedilmeyi bana da nasip eder. Kabristan ziyareti sırasında gördüğümüz kadarıyla görevliler durmaya izin vermiyorlar. Seri şekilde ziyaretin tamamlanmasına müsaade ediyorlar. Cennetül Baki kabristanı ile ilgili başka bir detay ise daha önceden bazı kabirlerin üzerine burada türbe yapılmış arkadaşlar. Hazreti Hasan ile Hazreti Abbas'ın kabirlerinin üzerine 529 yılında bir kapısı ziyaret için her gün açılan 2 kapılı yüksek bir kubbe ve türbe yapılmış. Hazreti Osman'ın kabri üzerine de 601'de Selahaddin Eyyubi'nin emriyle bir kubbeli türbe yapılmış.
1806 yılında Suud bin Abdülaziz Medine-i Münevvere'yi istila edince Cennetül Baki'deki mezar taşlarını ve türbeleri yıktırmış. İkinci Abdülhamit bunları yeniden yaptırmışsa da 1926'da Suudilerden Abdülaziz bin Suud türbe mezarları yeniden yıktırmış. Bugün hiçbir türbe ve mezar taşı bu alanda bulunmuyor dostlar. Bu noktadan Mescid-i Nebevi'nin minarelerini görebiliyoruz. Ziyaretçiler adım adım 3. halifemiz Hazreti Osman'ın kabrine doğru ilerliyor arkadaşlar. Kabristanla ilgili bir diğer önemli nokta ise bazı kabirlerin üzeri çakıl taşlarıyla kapatılmış. Bunun nedeni ise öğrendiğime göre bazı mevsimlerde Medine'de şiddetli fırtınalar oluyormuş. Kabristan'daki kabirlerin toprakları uçuşmasın diye bu şekilde kabirler çakıl taşlarıyla kapatılmış. Bu karşıda gördüğünüz mavi tabelanın hemen yanında 3. halifemiz Hazreti Osman'ın kabri bulunuyor arkadaşlar.